Sir Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes. Kızıl Soruşturma. 6. Bölüm. Tobias Gregson neler yapabileceğini gösteriyor. Ertesi gün çıkan gazeteler Brixton'un esrarı adını verdikleri olayla çalkalanıyordu. Haberi yayınlayan tüm gazeteler olayın uzun bir açıklamasını veriyordu. Ayrıca bazı gazetelerde konuyla ilgili baş makaleler bile vardı. Gazetelerde yeni öğrendiğim bir takım bilgiler de yok değildi. Gazete küpürlerini sakladığım defterimde olayla ilgili birçok küpür ve özet bilgi vardı. İşte içlerinden birkaçı. Daily Telegraph, suç tarihinde tuhaf yönleri olan trajedilerin nadir olduğunu yazıyordu. Kurbanın adının Almanca olması, diğer tüm ana etkenlerinin eksikliği ve duvardaki esrarengiz yazı gibi etkenlerin hepsi de cinayeti siyasi mültecilerin ve sosyalist anarşistlerin işlediğine işaret ediyordu. Sosyalistlerin Amerika'da birçok kolu vardı ve kurban hiç şüphesiz onların yazılı olmayan yasalarını çiğnemişti ve izi onlar tarafından aranıyordu. Weingerichts'te Aqua Tofana'ya, Carbonari'ye, Brinwiller's Markizine, Darwin teorisine, Malthus'un prensiplerine ve Radcliffe High cinayetlerine üstünkörü değinen makale, hükümete uyarıda bulunarak ve İngiltere'deki yabancıların sıkı bir takibe alınmasını tavsiye ederek son buluyordu. Standart gazetesi de kanunsuz saldırıların genellikle liberal hükümet yönetimi altında gerçekleştiğini yazıyordu. Bu suçlar toplum kitlelerinin yerleşmemiş düşüncelerinden ve bu düşüncelerin sonucunda otoritenin zayıflamasından kaynaklandığını da ekliyordu. Kurban birkaç haftalığına başkentte kalan Amerikalı bir beyefendiydi. Camberwell, Turkey Tennis'ta Madame Carpentier'e ait pansiyonda kalıyordu. Gezilerinde kendisine özel sekreteri Bay Joseph Strangers'ın eşlik ediyordu. İki adam ayın 4'ünde salı günü pansiyoncu kadınla vedalaştıktan sonra Liverpool Ekspresi'ni yakalamak için Euston istasyonuna gittiler. Ardından peronda birlikte yürürken görüldüler. Kayıtlara göre Bay Drebber'ın cesedi Euston'dan millerce uzaklıktaki Brixton sokağındaki boş bir evde bulunana kadar hiçbirinden haber alınamamıştı. Oraya nasıl gittiği ya da kaderiyle nasıl karşılaştığı bu esrarengiz olayın cevap bekleyen başlıca soruları. Strangers'ın nerede olabileceği hakkında en ufak bir bilgi yok. Scotland Yard dedektiflerinden Bay Lestrade ve Bay Gregson'un bu davaya baktıklarını öğrenmekten dolayı mutluyuz ve bu iki tanınmış dedektifin bu davaya hızla ışık tutması bekleniyor. Daily News ise bu cinayet muhakkak siyasi bir cinayettir diye yazıyordu. Drebber mutlaka ya iç hesaplaşma sırasında ya da karşıt gruptan olduğu için siyasi grubun intikam almak uğruna saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir. Eğer olayın tam olarak aydınlanmasını istiyorsak bir an önce Sekreter Strangers'ını bulmak ve ondan maktul hakkında bir takım bilgiler almak için her tür çabayı göstermeliyiz. Kaldığı evin adresinin öğrenilmesiyle büyük bir ilerleme kaydedildi. Bu sonucu tamamen Scotland Yard'dan Bay Gregson'ın zekasına ve enerjisine borçluyuz. Sherlock Holmes ve ben bu yazıları kahvaltıda tekrar gözden geçirdik. Bu yazılar Holmes'i oldukça eğlendirmişe benziyordu. Sonuç ne olursa olsun Lestrade'in ve Gregson'un başarı kazanacağını sana söylemiştim. Bu işlerin nasıl gittiğine bağlı. Bunun hiçbir önemi yok. Eğer adam yakalanırsa onların çabaları sayesinde yakalanmış olacak. Ama kaçarsa onların tüm çabalarına karşın kaçmış olacak. Ya ben kazanırım ya da onlar. Ne yaparlarsa yapsınlar onları izleyecekler. Holmes olayla ilgili görüşlerini anlatmaya devam ederken birden olduğum yerde sıçradım. Neler oluyor diye bağırdım. Çünkü tam o sırada koridorda ve merdivende pansiyoncu kadının öfke dolu sözlerinin yanı sıra bir sürü ayak sesi duymuştum. Dedektif polis gücünün Baker sokağı birimi dedi arkadaşım sakince. Tam o bunları söylerken odaya o güne dek gördüğüm en kirli ve pejmürde kılıklı yarım düzine köprü altı çocuğu doluştu. "Dikkat!" diye bağırdı Holmes sert bir sesle ve 6 küçük sokak serserisi kirli ufak heykelcikler gibi sıraya dizildiler. "Bundan sonra hep birlikte gelmenize gerek yok. Bana rapor vermek için sadece Wiggins'in gelmesi yeterli. Şimdi söyle bakalım Wiggins, dediğim şeyi bulabildiniz mi?" "Hayır efendim bulamadık," dedi Wiggins olduğu anlaşılan gençlerden biri. "Bulacağınızı da sanmıyordum.
Bulana kadar aramaya devam edin. İşte maaşlarınız diyerek her birine bir şilin uzattı. Hadi gidin ve gelecek sefere daha iyi bir raporla dönün. Elini sallamasıyla fareler gibi merdivenlerden aşağı kaçıştılar ve çok geçmeden tiz seslerini sokakta duyduk. Bu küçük dilencilerden biri 10 polisin yapacağından çok daha fazlasını başarır dedi Holmes. Resmi kılıklı bir insanın görüntüsü tedirginlik yaratacağı için birçok insanın konuşmasını engeller. Fakat bu gençler her yere gidip her şeyi öğrenebilirler. Aynı zamanda acımasızdırlar. İhtiyaçları olan tek şey birlik. Onları Brixton davasında mı görevlendiriyorsunuz diye sordum. Evet, netleştirmek istediğim bir nokta var. Her şey bir an meselesi. Bakın, yeni haberler alacağız. Yüz hatlarından mutluluk okunan Gregson da yolun aşağısından geliyor. Bize geldiğini biliyorum. Evet, durdu. İşte geliyor. Zil sertçe çalındı. Sokak kapısı açıldıktan sonra kumral saçlı dedektif merdivenleri ikişer ikişer çıkarak birkaç saniye içinde oturma odamıza daldı. Sevgili dostum diye bağırdı. Holmes'un tepkisiz elini sıkarak beni tebrik edin. Her şeyi gün ışığına çıkardım. Arkadaşımın anlamlı yüzünde bir an için endişeli bir ifade gördüğümü sandım. Doğru iz üzerinde olduğunuzu mu söylüyorsunuz diye sordu. Doğru iz ne demek? Adamı yakalayıp hapse bile attık efendim. Peki adı nedir? Arthur Carpentier. Majestenin donanmasında deniz yüzbaşısı diye bağırdı Gregson, tombul ellerini ovuşturup göğsünü şişirerek. Sherlock Holmes rahat bir nefes aldı ve gülümsedi. Oturun, şu prolardan denesenize dedi. Nasıl başardığınızı duymayı merakla bekliyoruz. Biraz viski soda alır mısınız? Almamın hiçbir sakıncası yok dedi dedektif. Son 1-2 gündür gösterdiğim üstün gayretler sonucu yorgun düştüm. Anlayacağınız öyle bedensel bir gayret değil, daha çok zihinsel bir gayretti benimkisi. İkimiz de zihnimizi kullanarak çalıştığımız için dediklerime hak vereceksinizdir Bay Sherlock Holmes. Bana çok büyük bir onur verdiniz dedi Holmes sakince. Bu mutlu edici sonuca nasıl vardığınızı dinlemek istiyoruz. Dedektif koltuğa oturup halinden memnun bir şekilde purosunu içmeye başladı. Sonra birdenbire bir mutluluk nöbetiyle bacak bacak üstüne attı. İşin zevki diye bağırdı. Kendini zeki sanan Lestrade aptalının davanın başından beri yanlış iz üzerinde olmasında gizlidir. O şimdi bu olayla hiç ilgisi olmayan Sekreter Strangerson'ın peşine düştü. Lestrade'in şu sıralarda yanlış adamı yakaladığından hiç şüphem yok. Bu düşünce Gregson'un o kadar çok hoşuna gitti ki katılana kadar güldü. Peki siz nereden ipucu yakaladınız diye sordum. Size her şeyi anlatacağım Doktor Watson. Tüm bunlar elbette aramızda kalacak. Mücadele etmemiz gereken ilk zorluk bu Amerikalı'nın geçmişi hakkında bilgi edinmekti. Bazı insanlar gazetelerdeki ilanlara cevap verilene ya da bir takım kurumlar çıkıp bilgi verene kadar bekleyecekti. Ama Tobias Gregson'ın çalışma tarzı böyle değildir. Maktulün yanındaki şapkayı hatırlıyor musunuz? Evet dedi Holmes. Camberwell sokağı 129 numaradaki Underwood ve oğulları dükkanında yapılmıştı. Gregson biraz yılgınca baktı. Bunu fark ettiğinizden hiç haberim yoktu dedi. Oraya gittiniz mi? Hayır. Hayır mı diye bağırdı Gregson rahatlamış bir şekilde. Ne kadar küçük görünürse görünsün elinizdeki şansları değerlendirmelisiniz. Büyük bir zeka için hiçbir şey küçük değildir dedi Holmes öğüt verir bir şekilde. Underwood'a gittim ve o boyda ve sözünü ettiğim özelliklere sahip bir şapka satıp satmadığını sordum. Satıcı defterlerini karıştırdı ve hemen buldu. Şapkayı Turkey Terrace'te Carpentier pansiyonunda kalan Bay Drebber adında birine göndermişti. Böylece adresi buldum. Zekice, çok zekice diye mırıldandı Sherlock Holmes. Sonra Madame Carpentier'i aradım diye sözlerine devam etti dedektif. Onu yüzü solgun ve canı sıkkın bir halde buldum. Kızı da odadaydı. Olağanüstü güzellikte bir kızdı. Ben onunla konuşurken gözleri kızardı, dudakları titriyordu. Bu dikkatimden kaçmadı. Bir şeylerden kuşkulandım. Doğru izi yakaladığınız andaki duyguyu bilirsiniz Bay Sherlock Holmes. Sinirleriniz gerilir. Son kiracınız Cleveland'lı Bay Enoch J. Drebber'ın esrarengiz ölümünü duydunuz mu diye sordum. Anne kafa salladı. Ağzından tek bir kelime bile çıkmıyordu. Kız gözyaşlarına boğuldu. Bu insanların meydana gelen olayla ilgili bir şeyler bildiklerinden daha da kuşkulanmaya başladım. Bay Drebber trene yetişmek için evden saat kaçta ayrıldı diye sordum. Saat 8'de dedi heyecanını bastırmak için yutkunarak. Sekreteri Bay Strangers'ın 9:15'te ve 11'de kalkacak 2 tren olduğunu söylemişti. Bay Drebber 9:15 trenini yakalayacaktı.
Peki bu onun son görüşünüz müydü? Bu soruyu sormamla kadının yüzünde korku dolu bir ifade belirdi. Sinirden mosmor kesildi. Ağzından bir tek evet cevabı çıkana kadar birkaç saniye geçti. Bu cevabı da boğuk ve anormal bir ses tonuyla söylemişti. Bir süre sessizlik oldu. Genç kız birden annesine doğru döndü. "Yalan söyleyerek yaptığımız yanlışı hiçbir iyilik düzeltemez anne," dedi. "Bu beyefendiye karşı dürüst olalım." "Evet efendim, Bay Draper'ı tekrar gördük." "Tanrı seni bağışlasın," diye bağırdı Madame Carpentier, ellerini havaya doğru kaldırıp koltuğuna çökerek, "Kardeşini öldürdün." "Eğer gerçeği söylemezsek Arthur esas o zaman ölür anne," dedi kız sakince. Hemen araya girdim. "Bana her şeyi anlatsanız iyi olur," dedim. "Biraz olsun güvenmek, hiç güvenmemekten iyidir. Ayrıca bizim bu konuda neler bildiğimizi bilmiyorsunuz." "Hepsi senin başının altından çıktı Alice," diye söylendi annesi. Ardından bana dönerek, "Size her şeyi anlatacağım efendim. Oğlum için duyduğum heyecanın bu korkunç olayda bir parmağı var diye korktuğum düşüncesinden kaynaklanmadığını bilin. O kesinlikle masum. Tek korkum sizin ve başkalarının gözünde suçlu sanılıp kötü duruma düşmesidir. Fakat böyle bir şey asla söz konusu olamaz. Yüksek karakteri, mesleği ve geçmişi onun böyle bir şey yapmasını engeller. Yapacağınız en iyi iş tüm gerçekleri anlatmaktır," diye cevap verdim. "Sözüme güvenin. Oğlunuz masumsa başına hiçbir şekilde kötülük gelmeyecek." "Alice lütfen bizi yalnız bırakır mısın?" dedi ve bunun üzerine Alice yanımızdan ayrıldı. "Hayır efendim," diye sözlerine devam etti. "Size tüm bunları açıklamaya hiç niyetim yoktu ama zavallı kızım her şeyi size belli ettiğine göre başka hiçbir şansım kalmadı. Konuşmaya karar verdiğim için size her şeyi, hiçbir detayı atlamadan anlatacağım." "Bu çok doğru bir davranış olur," dedim. Bay Draper yanımızda kalalı 3 hafta oluyordu. O ve sekreteri Bay Strangerson tüm Avrupa kıtasını dolaşmaktaydılar. İkisinin de valizlerinde Kopenhag etiketini gördüm. Ki bu etiket son uğradıkları yeri gösteriyordu. Strangerson sessiz ve içine kapanık bir adamdı. Ama üzülerek söylüyorum ki patronu onun tam tersiydi. Kaba zevkleri ve insanlıktan uzak davranışları vardı. Buraya geldiği gece içkinin de etkisiyle daha da kabalaştı. Çok geç yattı ve gündüz saat 12'de daha yeni ayılıyordu. Kaldığı süre içinde evdeki hizmetçi kızlara olan davranışları iğrenç denecek kadar serbest ve laubaliydi. En kötüsü kızım Alice'e de aynı şekilde davranması ve manalı sözlerini anlayamayacak kadar saf olan kızımla çok çirkince konuşmasıydı. Bir keresinde kızımı kollarının arasına alıp zorla kucağına oturttu. Onun böylesine ahlaksızca davranışlarına dayanamayan sekreteri bile tepki göstermişti. "Fakat neden tüm bunlara tahammül ettiniz?" diye sordum. "Sanırım dilediğiniz zaman pansiyoncularınızdan kurtulabilirsiniz." Bu sorum üzerine Bayan Carpentier'in yüzü kızardı. "Tanrı'ya yemin ederim ki geldiği ilk günden beri gözüm üzerindeydi," dedi. "Ama bu çabam boşunaydı. Günde adam başı 1 sterlin ödüyorlardı. Bu haftada 14 sterlin eder. Üstelik ölü sezona girdik. Ben bir dulum ve donanmadaki oğlumun masrafları benim için çok fazla. Parayı kaybetmek istemiyordum. Her şeyin iyi olması için gayret ettim. Ama bu sonuncusu canıma tak etti ve ondan gitmesini istedim. Gidişinin nedeni buydu. Sonra onun arabayla uzaklaştığını görünce kalbim ferahladı. Oğlum o sıralar izindeydi ama ona bunlardan hiç bahsetmedim. Çünkü oğlumun çok sert bir mizacı vardır ve kız kardeşini de çok sever. Eğer olanları kendisine anlatsaydım olay çıkarabilirdi. Dediğim gibi onların arkasından kapıyı kapadığımda üzerimden büyük bir yük kalkmıştı. Fakat erken sevinmişim. Çünkü daha 1 saat geçmeden kapının zili çaldı ve Bay Draper'ın geri geldiğini gördüm. Çok heyecanlıydı ve içkiyi fazla kaçırdığından dolayı her zamankinden daha da beter olmuştu. Kızımla oturduğum odaya zorla girdi ve trenini kaçırdığıyla ilgili anlamsız sözler söyledi. Sonra Alice'e dönüp ona gözümün önünde kendisiyle gelmesini teklif etti. "Sen istediğin gibi davranacak yaştasın," dedi. "Ve seni durduracak hiçbir yasa yok. Bir kenarda yeterince param da var. Bu yaşlı kadını hiç düşünme bile. Benimle gel. Seninle uzaklara gidelim. Seni bir prenses gibi yaşatırım." Zavallı Alice o kadar çok korkmuştu ki geri çekildi ama o kötü adam kızımı bileklerinden yakaladı ve kapıya doğru sürüklemeye çalıştı. Çığlık attım. O anda oğlum Arthur odaya girdi. Sonradan olanları ben de bilmiyorum. Küfürler ve itiş kakış sesleri duydum. Başımı kaldıramayacak kadar çok korkmuştum. Ama başımı kaldırdığımda Arthur'un elinde bir sopa vardı ve neşeli neşeli güldüğünü gördüm. "O ahlaksız adamın bizi bir daha rahatsız edeceğini sanmıyorum," dedi. "Arkasından gidip ne yaptığını göreceğim."
Bu sözleri söyledikten sonra şapkasını aldı ve sokaktan aşağı doğru yürümeye başladı. Ertesi sabah Bay Draper'ın esrarengiz ölümünü duyduk. Bu açıklamayı sık sık nefes nefese kalan ve duraksayan Bayan Carpenter'ın kendi ağzından duydum. Bazen öyle kısık sesle konuşuyordu ki ne dediğini zor anlıyordum. Yine de olası bir hataya yer vermemek için anlattıklarını kısa kısa not ettim. Oldukça heyecan verici dedi Sherlock Holmes esneyerek. Sonra ne oldu? Bayan Carpentier duraksayınca diye sözlerine devam etti dedektif. Tüm davanın bir noktaya dayandığını gördüm. Kadınları etkilediğini düşündüğüm bir şekilde gözlerimi ona dikerek oğlunun saat kaçta döndüğünü sordum. Bilmiyorum diye cevapladı. Bilmiyor musunuz? Hayır, anahtarı var, o yüzden eve kendi girmiş. Siz yattıktan sonra mı? Evet. Saat kaçta yattınız? 11 gibi. Öyleyse oğlunuz gideli en az 2 saat mi oluyordu? Evet. Belki de 4-5 saat. Belki. Tüm bu süre içinde ne yapıyordu dersiniz? Bilmiyorum diye cevap verdi bensiz olarak. Bu noktadan sonra yapacak bir şey yoktu elbette. Yüzbaşı Carpentier'ın nerede olduğunu öğrendim ve yanıma 2 adam alıp onu tutuklamaya gittim. Omzuna dokunup bizimle sesini çıkartmadan gelmesi için kendisini uyardığımda cesur bir deniz subayı edasıyla beni sanırım Draper adındaki o adi herifin ölümüyle ilgim olduğunu düşündüğünüz için tutukluyorsunuz dedi. Ona bu konuda hiçbir şey söylememiştik. Fakat cinayet hakkında böyle konuşması zaten çok şüphe uyandırıcı bir noktaydı. Evet dedi Holmes. Draper'ı takip ederken tuttuğu ve annesinin de tarif ettiği ağır sopa hala yanındaydı. Ağır, kısa ve kalın bir sopaydı. Öyleyse sizin teoriniz nedir? Benim teorime göre Draper'ı Brixton sokağına kadar takip etti. Aralarında çıkan kavga sırasında Draper belki de karın boşluğuna kendisini hiç iz bırakmadan öldürecek bir sopa darbesi aldı. Gece o kadar yağmurluydu ki etrafta hiç kimse yoktu. Bu yüzden Carpentier kurbanın cesedini boş eve sürükledi. Muma, kana, duvardaki yazıya ve yüzeye gelince hepsi de polisi yanıltmak için düzenlediği numaralar olabilir. Aferin dedi Holmes yüreklendirici bir sesle. Gregson, gerçekten de iyi gidiyorsunuz. Bulgularınızdan biz de faydalanabiliriz. Bu meseleyi oldukça çabuk ve sessiz bir şekilde çözdüğüm için kendimle övünüyorum dedi dedektif gururla. Genç adam verdiği ifadede Draper'ı bir müddet takip ettikten sonra Draper'ın kendisini fark ettiğini ve izini kaybettirmek için atlı arabaya bindiğini, dolayısıyla takipten vazgeçtiğini belirtiyor. Eve dönerken eski bir denizci arkadaşıyla karşılaşmış ve onunla uzun bir yürüyüşe çıkmış. Bu eski denizci arkadaşının nerede oturduğunu sorunca hiç de tatmin edici cevap veremedi. Sanırım dava olağanüstü denince kadar iyi gidiyor. Beni asıl mutlu eden, işe yanlış yerden başlayan Lestrade'in halini düşünmek. Korkarım bu davada pek başarılı olamayacak. Aman tanrım, bakın kim geldi. Biz konuşurken merdivenlerden sessizce çıkarak kapıyı çalmadan odaya giren Lestrade'in ta kendisiydi. Genellikle tavırlarından ve giysilerinden anlaşılan kendine duyduğu o güven ve kaygısız tavırları tamamen kaybolmuştu. Yüzünde rahatsız ve endişeli bir ifade vardı. Elbiseleri de buruşuk ve uyumsuzdu. Sherlock Holmes'a akıl danışmak için geldiği ortadaydı. Ancak meslektaşı Gregson'un burada gördüğü için canının sıkılmış olduğunu açık bir şekilde belli etmişti. Odanın ortasında şapkayla sinirlice oynayarak ne yapacağını bilemiyormuş gibi durdu. Bu olağanüstü bir dava dedi en sonunda. Akıl ermez bir olay. Ah, demek bu davayı böyle buluyorsunuz Bay Lestrade diye bağırdı Gregson kendisiyle övünürcesine. Bu sonuca varacağınızı tahmin etmiştim. Sekreter Bay Joseph Stangerson'ı bulabildiniz mi bari? Sekreter Bay Joseph Stangerson dedi Lestrade ciddi bir sesle. Bu sabah saat 6'da Halliday Oteli'nde ölü bulundu.